İlahiyat çevrelerinde tartışılan bir konu. Peygamber Efendimiz bir ayet-i kerime neshedebilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir ayet-i kerimeyi neshetmemiştir hiç, ama ayet-i kerimeye bir açılım getirmiştir. Açıklık getirmiştir. Burayı neshetmek olarak görürlerse o zaman abesle iştigal etmiş olurlar. İlmin dışına çıkarlar. Velev ki neshetse dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hakkıdır. Çünkü ne konuştuysa vahiy konuştu. O ayet-i kerimeyi asıl derinlemesine manası bilinmemiştir. Derinlemesine manası bilinmediği için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o ayet-i kerimeye açılım getirmiştir. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dini yaşayan bir kimsedir. Daha doğrusu yaşayan Kur'an'dır. Öyle olunca biz Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden Kur'an'ın tefsirini görürüz. O yüzden sünnet-i seneye ittiba etmek, hadis-i şeriflere ittiba etmek çok önemlidir. Hazreti Peygamber'de çünkü Kur'an'ın tefsiri vardır. Ana hatlarıyla. Böyle olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mesela bir şeyi, hani bir ayet-i kerimeyi neshetmemiştir hiç. Açılım getirmiştir. Neshetti dersek bu sefer Allah'la yarışmış oldu. Olmadı. O açılımı onlar nesi olarak görüyor. Mesela şimdi söylediğin o ayet-i kerimenin öbür nesheden ayet-i kerimeyi biz şimdi söylememiş olsaydık, bilmemiş olsaydık, biz diyecektik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu ayet-i kerimeyi neshetmiş. Hani Allah sizin içinizden geçenleri hesaba çeker. Hadis-i şerifte de diyor ki hesaba çekmez. Bununla da ilgili zaten şey yapıyorlar. Evet, ama öbür tarafta ayeti görmüyorlar o zaman. Yani o zaman normalde o öbür taraftaki onun normalde içinden geçenleri sormaz dediği ayet-i kerimeyi görmüyorlar o zaman. Cehaletlerini aşmışlar. Zır cahil olmuşlar. Yani çünkü o Nesih Mesuh meselesindeki ayet-i kerimelere baktığımızda o ayet-i kerimeler ümmeti kolaylaştırıcı şeylerdir. Mesela ilk önce Allah sizin içinizden geçenlerden hesaba çeker ayeti gelir. Sonra Allah sizin içinizden geçecek olanlardan hesaba çekmez ayeti gelir. Çünkü sahabe o esnada çok üzgün, çok bu konuda tedirgin. Bu konuda hani biz bu işin içinden nasıl çıkacağız noktasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onların o halini görünce o hadis-i şerifleri söylüyor. Ama ayet-i kerime sonradan geliyor zaten. Öbür içinden geçenleri hesaba çekilmez ayet-i kerimesi sonradan geliyor. Yıllar önce bu konuyla alakalı böyle hani buradan bu fakiri vurmaya kalktılar, ama ilahiyatçılar enteresan bir şey. Sonradan gelen ayet-i kerimeyi görmüyorlar. Allah onların cahilliklerini yüzlerine vuruyor. Yani o normalde baksalar halbuki ayet-i kerimeyi görecekler. Belki de görüyorlar, biraz kasıtlı yapıyorlar onu. Orada kasıt var. Hani Hazreti Peygamber ayet-i kerimeyi neshetti. Buna hakkı yok noktasında duruyorlar. Neshetmeye hakkı yok. Bazı ilahiyatçılar neshetmeye hakkı var diyorlar. Aslında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin neshettiği yok. Sadece açılım getiriyor. O ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Buradan ayet-i kerimenin manası budur diyor. Ama eee ümmetin içerisinde ne yazık ki belirli yetiştirilmiş elemanlar var. Bu elemanlar hani insanları dinden soğutmak, insanları din üzerinde şüpheye sevk etmekle vazifeli. O yüzden gidip böyle cımbızla çekiyorlar bazı şeyleri. Ondan sonra fakat hani Kur'an daha tam anlaşılabilmiş bir kitap değil. Hani Cenab-ı Hak bunu anlaşılsın diye indirdi, ama biz anlayamadık daha henüz. Hele belirli çevreler hiç anlayamadı. Onlar da kendilerini anladıklarını iddia ediyorlar. Bağırıyor ya, Mehmet Okuyan mıydı neydi? Bu Kur'an anlaşılmak için gönderildi. Hani siz neden başka şeylere bakıyorsunuz? Ya anlaşılmak için gönderildiyse bana Elif Lam Mim'i söyler misin bana?
Hani hurufu mutakka denilen o ayetleri bana açıkla o zaman anladıysan sen. Kaldın. Yani normalde demek ki biz anlayamamışız daha. Evet, anlaşılmak için gönderildi, yaşanmak için gönderdi. Biz henüz daha ümmet olarak Kur'an-ı Kerim'i tam anladık, tam yaşadık diyemeyiz. Ama onlar sanki hani Kur'an-ı Kerim anlaşılmak için gönderildi. Sen otur oku, başka bir şeye gerek yok, anlarsın. O manada diyor. İyi, oturduk biz okuduk. Elif, la, mim, dakika bir, gol bir, Bakara'nın başı. Bana ne anladığını anlat. Elif'ten kasıt ne? Lam'dan kasıt ne? Mim'den kasıt ne? Bana bunu söyle. Birisi dedi sen ne anladın bundan? Elif'ten kasıt Allah dedim. Lam'dan kasıt Muhammed Mustafa. Mim'den kasıt da ümmeti Muhammed dedim. Hadi ben böyle anladım. Ne diyeceksin sen şimdi buna? Hiç kimse. O diyecek ya böyle olmaz. İyi sen olanını söyle. Sen de olanını söyle. Şimdi normalde anlaşılması için göndermiş Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i ama ümmet henüz daha bunu anlayamamış. Çözememiş. Ya bu gidişle zaten daha da geriye gidiyor. Hiç çözemeyecek. İleri gitmiyor ümmetin ilmi. Dikkat edin. Ümmetin dini ilmi ileriye gitmiyor. Yani birbirlerinden kes, kopyala, yapıştır yapıyorlar. Yani hepsi de mealci oldu çıktı. Ve meallerin %99,9'u benim nazarımda bakılacak meal değil. Yani defalarca bir ayet-i kerimeyi dinliyorum. Hani sohbet hazırlarken yani oradaki ayet-i kerimedeki mastar kök çok bilgi sahibi değilim. Yani oradaki mastar kök farklı bir şey. Onların anlattıkları, söyledikleri, meale aktardıkları farklı bir şey. Hele bu zikirle alakalı hani ayetler işliyorduk ya. Şimdi yaz dönemi geldiği için bir dahaki sonbaharı bekliyorum şimdi. Mesela zikirle alakalı ayetlere baktığınızda yani o kadar böyle hiç alakası olmayan mealler var. Hiç alakası olmayan. Ellerinden gelse zikri kapatacaklar. Zikir yok diyecekler, çıkacaklar. Yani ayet-i kerime çok açık ya. Hani namaz sizi kötülüklerden alıkoyar ama Allah'ı zikir en büyük iştir. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar ama Allah'ı zikir en büyük iştir. Ankabut ayet 45. Bunu nasıl evireceğiz, çevireceğiz diye uğraşıyorlar. Ya namaz söz konusu. Zaten ayetten önce namaz sizi kötülüklerden alıkoyar ama Allah'ı zikir en büyük iştir demiş. Ya bunun başka bir çözülümü yok. Ama hala da bir tanesi demiş ki işte namaz en büyük zikirdir. Ya değil, namazı söylemiş zaten. Veya siz namazlarınızı kıldıktan hemen sonra otururken, ayaktayken, yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Ya namazı kıldıktan hemen sonra diyor. Namazdan hemen sonra Allah'ı zikredeceksin diyor. Ama bunu nasıl evireceğiz, çevireceğiz diye uğraşıyorlar. Sebep Allah'ı zikirden insanları uzaklaştıralım. Şeytan öyle vesvese veriyor onlara. Direkt şeytanın kayığına binmişler gidiyorlar. Zikirden uzaklaştıracaklar. Bunun gibi. O yüzden normalde hani Kur'an-ı Kerim ayetlerini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yorumu üzerinden, hadisler üzerinden gidilse mesele bu kadar çıkmayacak. Problem çıkmayacak yani ama şu anda problem çok var.